Herkese merhaba, ben Burcu Baba. Bugün size çok uzun zamandır büyük bir merak ve heyecanla beklediğim, çok sevdiğim oyuncuların yer aldığı bir diziden bahsedeceğim. İsmi Theory of Love. Theory of Love bir Tayland dizisi. Jitarain isimli yazarın aynı isimli BL romanından uyarlanıyor. BL yani Boys Love yani genç erkekler arasındaki romantik ilişkilerin ele alındığı yapımlar. Bu kitap şu anda e-book olarak İngilizce mevcut. Eğer okumayı isterseniz nasıl satın alıp nasıl okuyabileceğinize dair bana fikir danışabilirsiniz. Bu arada yapılan açıklamalara göre yakında hard copy olarak da basılacakmış kitap. Bahsettiğim kitap tam olarak şu. Ben daha önce okudum. Şimdi öncelikle Theory of Love'ın konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Theory of Love'da en yakın arkadaşına aşık olan bir erkeğin hikayesini izliyoruz. Third, Kai, Bon ve Tu 4 yakın arkadaşlar. İletişim Fakültesi Sinema bölümünde 3. sınıf öğrencisi. Third, bu 4 kişilik arkadaş grubu içerisinde en çok Kai ile yakın. Aslında Kai'ye olan hisleri çok uzun zamandır aşka dönüşmüş durumda. Ancak ikisinin de erkek olması bir yana Third en yakın arkadaşını kaybetmekten çok korktuğu için duygularını bir türlü Kai'ye açamıyor. Diğer taraftan Kai oldukça yakışıklı, uzun boylu, karizmatik, ilgi çekici bir adam. Kendisi çok çapkın diyebiliriz. Neredeyse her hafta kız arkadaş değiştiriyor. Hatta üniversitedeki her bölümden neredeyse bir kız arkadaş edinmiş durumda. Hal böyle olunca Kai'nin sürekli eve farklı bir kızla gelmesini izlemek Third için katlanılmaz bir boyuta ulaşıyor. Kendisi çok acı çekmeye başlıyor. Bir de üzerine Third Kai ile ilgili bir şeyler öğreniyor. Bu öğrendiklerinden sonra Kai ile Third'ün ilişkisi bayağı büyük bir sınav vereceğe benziyor. Şimdi spoiler vermeden bu kadar konusundan bahsedebilirim dizinin. Ben kitabı okudum. Hikayeyi de çok beğendim. Açıkçası kitabı okumaya başlarken çok daha yüzeysel bir şeyle karşılaşacağımı zannediyordum ama hiç öyle olmadı. Sanırım en son lise yıllarında karşılıksız aşk acısı çekmiş bir insanım. Bunun üzerinden yıllar geçti. Ancak kitap karşılıksız aşkın ya da en yakın arkadaşa duyulan ve itiraf edilemeyen aşkın o acısını insana iliklerine kadar hissettirebiliyor. Dizinin ilk 2 bölümünde de bunu gayet iyi yansıtabildiklerini düşünüyorum. Gelelim Theory of Love'ın oyuncularına. En başta dediğim gibi çok sevdiğim 2 oyuncu var başrolde, Third ve Kai rolünde. Ofgan yani Of Jumpol Adulkitipor ile Gan Atapan Pulsavat. İkisinden de biraz daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim ama öncelikle diğer oyunculardan da biraz bahsetmek istiyorum. Dizide Tu rolünde White Navat, Bon rolünde Mike Chinarit, PN rolünde ise Earth Pirapat yer alıyor. White Navat'ı Lovesick, bir diğer BL dizisi olan Lovesick'ten hatırlıyor olabilirsiniz. Orada başrolde oynamıştı. Mike ise daha yeni bir oyuncu. Daha önceki oyunculuk deneyimi olarak sadece Our Sky dizisinin 2. bölümünde canlandırdığı karakter var. Earth Pirapat'ı ise sanırım Love by Chance ve Waterboy dizilerinden diğer dizileri anımsıyor olabilirsiniz. Theory of Love dizisinin yönetmeni X Nutapong. Kendisi daha önce Off'un yer aldığı Wolf dizisini ve Gun'ın yer aldığı Secret Seven dizilerini yönetti. Bu arada Theory of Love'ın yardımcı yönetmenlerinden bir tanesi de Finn Pavis. Finn Pavis ile daha önce kısa bir röportaj yapmıştık. Our Sky dizisi döneminde. Çünkü kendisi Our Sky'da 2 bölümü yönetmişti. Bu röportajın İngilizce ve Türkçe linklerini de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Merak ediyorsanız bir göz atarsınız. Dizimanya'da yer alıyor bu röportaj. Evet, dediğim gibi Ofgan'dan biraz daha detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Kimdir bu Ofgan? Çünkü beni sosyal medyada birazcık takip ediyorsanız
görmüşsünüzdür ki ne Ofgan'dan ne Theory of Love'dan bahsetmekten bir türlü vazgeçmiyorum. Ofgan ilk olarak 2016 yılında Puppy Honey dizisinde yan çift olarak yer alıyor. 2017 yılında Puppy Honey'nin ikinci sezonunda Pig ve Rom karakterlerine devam ediyorlar. Kendileri o kadar çok sevilen bir çift oluyor ki 2017'de kendi şovlarını yapmaya başlıyorlar. İsmi Ofgan Fun Night. Lak lapกับออฟกันยำยำ Ben kendileriyle ilk defa 2018 yılı sonlarına doğru yayınlanan Our Sky projesi vasıtasıyla tanıştım. Our Sky, GMM TV kanalındaki 5 farklı BL dizisinde yer alan 5 farklı çiftin yer aldığı 5 bölümlük bir dizi projesiydi. Bu projenin ilk bölümü Pig Roma, yani Ofgan'ın Puppy Honey'de canlandırdığı karakterlere ayrılmıştı. Our Sky ile ilgili bir yazı yazacaktım bunu araştırırken. Ofgan'la karşılaştım. İlk karşılaşmam bu şekilde oldu. Kendilerinin sanıyorum Puppy Honey dizilerinden önce ben Ofgan Fun Night programlarını izledim. Ofgan çok sempatik, çok sevimli bir çift. Hem kamera önünde, yani canlandırdıkları karakterlerle, hem de gerçek hayatlarında inanılmaz bir kimyaları var. Onları beraber izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü etrafa çok pozitif bir enerji yaydıklarını düşünüyorum. Onları beraber görmek beni mutlu ediyor. Ki bence Ofgan'ın bu kadar başarılı olmasının, bu kadar çok tanınması, bu kadar hayranı olmasının asıl sebebi dizilerde canlandırdıkları karakterlerden ziyade gerçek hayattaki ilişkileri. İnsanlar onları dizilerdeki karakterleriyle değil, Ofgan olarak seviyorlar. Sanırım benim için de öyle. Ama Theory of Love ile bu biraz değişebilir. Çünkü Turt ve Kayı karakterlerine kendilerini çok yakıştırdım. Turt ve Kayı olarak da çok güzel bir çift olarak karşımızdalar. Theory of Love, Ofgan'ın ilk defa başrolde yer alacağı bir dizi. Yani 3-4 yıldır, 2016'dan beri yani 3 yıldır beraber işler yapıyorlar ama Theory of Love onların başrolde yer alacağı ilk yapım olacak. Our Sky'daki o bir bölümü saymazsak tabii. Bu arada söylemeyi unuttum. Gunn bir çocuk oyuncu. Aslında çocukluğundan beri dizilerde yer alıyor. 2016-17 yılları arasında yanlış hatırlamıyorsam yer aldığı çok ilginç bağımsız filmler de var. Off ise diğer taraftan yine dizilerde yer almakla beraber asıl çıkışını sunucu olarak yapıyor. Ben Gunn'ın GMM TV içerisindeki en iyi oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Off da aslında oyuncu olarak sektöre girmemiş olsa da kendini zamanla inanılmaz geliştirdi ve Theory of Love'da şu ana kadar gördüğüm kadarıyla çok çok iyi bir iş çıkartıyor. Gunn'dan aşağı kalır bir tarafı yok. Off, Gunn'la beraber bir dizide yer almak istediğini gidip patronlarıyla konuşuyor. Yani GMM TV patronlarından özellikle ikisinin başrolde yer alacakları bir diziye onay vermelerini kişisel olarak rica ediyor. GMM TV de buna okey vermiş. Off'un özellikle Theory of Love kitabını istediğini zannetmiyorum ama demek ki bu kitabı ona uygun görmüşler ki Ofgan'ı birazcık tanıyan herkes ve Theory of Love kitabını da okuyan herkes bu iki karakterin Ofgan'a ne kadar uygun olduğunu söylüyor. Ben de buna katılıyorum ki zaten pek çok insan okurken yazara gidip sormaya devam ediyor. Siz bu kitabı yazarken Ofgan'ın gerçek hayatından esinlenerek mi yazdınız diye. Bu arada J-Train yaptığı bir röportajda şöyle dedi. Ben bu kitabı yazmadan önce Ofgan'ı tanıyordum. Bireysel işlerini de Puppy Honey'i de izlemiştim. Her ne kadar hani onları temel alarak bu kitabı yazmamış olsam da ben de aradaki benzerliklerin farkındayım dedi. 2018 yılı Kasım ayında GMM TV 2019 yılında yayınlanacak 13 dizisini tanıtmıştı. Bu dizilerden bir tanesi de Theory of Love'dı. O gün
bir fragman yayınladılar Theory of Love için. Şu ana dek o 13 dizi içerisinde bazıları yayınlandı, bazıları yayınlanacak. Fragmanı en çok izlenen dizi Theory of Love. Yani şu anda 4,5 milyon kadar izlendi. Bundan 3 hafta kadar önce ikinci bir fragman yayınladılar Theory of Love için. Bu da 1,5 milyon kadar izlendi. Bu rakamları özellikle söylüyorum çünkü şu var, 4,5 milyon izlenme GMM TV'nin diğer dizilerinin en yakın dizisinin 2 katı falan. Bunun bence Ofkan'ın global hayranlarının çok olmasıyla da alakası var. Çünkü gidip baktığınızda bu fragmanların neredeyse 12-13 dile çevrildiğini göreceksiniz. GMM TV genelde sadece İngilizce altyazı koyarsa koyuyor. Diğer çevrimler Türkçe'ye, Arapça'ya, İspanyolca'ya neyse artık o dillere çevrimler fanlar tarafından yapılıyor. Dediğim gibi Ofkan'ın global hayranları da çok fazla. Theory of Love'ı bekleyen uluslararası çok fazla hayran vardı ki ben de onlardan bir tanesiyim. Theory of Love dizisi 12 bölüm artı bir özel bölümden oluşacak. GMM 25 kanalında cumartesi akşamları yayınlanıyor dizi. Şimdiye kadar 2 bölümü yayınlandı. Kanalda yayınlanmasının hemen ardından YouTube ve Line TV'ye yükleniyor. YouTube'a yüklenen videolara İngilizce altyazıyı da 1-2 gün içerisinde GMM TV ekliyor. Şu anda GMM TV'nin YouTube kanalından gidip ilk 2 bölümü İngilizce altyazıyla izleyebilirsiniz. Ve hatta ilk bölümün Türkçe altyazısı da mevcut. Bu arada kitapta hikayenin bir kısmı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yanlış hatırlamıyorsam 75 chapter vardı. 25 chapter Turd'in gözünden, kalan 25 chapter Kayin'in gözünden, ondan sonra yeniden Turd'in gözünden anlatılıyordu hikaye. Dizide de buna uygun bir ilerleyiş seçmişler. İlk 6 bölümde Turd'in gözünden dinleyeceğiz hikayeyi, kalan 6 bölümde de Kayin'in gözünden dinleyeceğiz. Eğer şu an ilk 2 bölümü izlemiş ve Kayin'den nefret ediyorsanız bence ikinci 6 bölümde, yani son 6 bölümde fikriniz biraz değişebilir. Biraz sabredin derim ben. O kadar da acımasız olmayın Kayin'e. Şimdi oyunculara duyduğum büyük sevgiyi bir kenara bırakarak eğer izlediğim 2 bölümü yorumlayacak olursam diziyi gerçekten çok beğendiğimi söylemem lazım. Bugüne dek izlediğim Tayi, Biel dizileri içerisinde kesinlikle en iyi production'a sahip yapım olmuş. İlk 2 bölümde beğenmediğim hiçbir şey olmadı. İyi yazılmış, iyi kurgulanmış, iyi oynanmış bir dizi var karşımızda. Bu arada müzikleri de çok beğendim. Özellikle ilk bölümün ilk 2 dakikası, 2 dakika 10 saniye yani açılış sekansı ile açılış ve kapanış introlarını da çok beğendim. Bu arada ilk o 2 dakika 10 saniyelik kısımda Turd'un kendi YouTube kanalı için yaptığı film eleştirilerini görüyoruz. 5 filmden bahsediyor burada. Yanlış hatırlamıyorsam Dear Dakanda, My Best Friend's Wedding, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Love, Rosie ve Flipped. Bunlar bu sırayla değil, farklı bir sırayla o eleştirilerini yapıyor. Bu kısım ufak bir spoiler olabilir belki. Buradaki bu filmlere dair söylediği şeyler hikaye için bir foreshadowing gibi. Yani önümüzdeki 6 bölümde Turd'un yaşayacağı duygusal evreleri özetler nitelikte diyebilirim. Az önce bahsettiğim üzere Gunn zaten çok iyi bir oyuncu. Off da kendini çok iyi geliştirmiş. 1. bölümde bir sahne vardı. Sinemada karşılaştıkları bir sahne. Burada Off da Gunn da bence kendini aşmış. İkisinin yüzünden. Yani bu sahne dediğim herhalde bir 10 saniye 20 saniye falan sürüyor bu sahne. Ve ikisinin yüzünden de en az 5 farklı duygunun aktığını görebiliyorsunuz. İkisinin de buradaki oyunculuklarını çok beğendim. Ben dizi izlerken çok ağlayan bir insan değilim. Ama ilk bölümde özellikle sonlara doğru birkaç sahne vardı. Orada benim bile gözlerim doldu. Ben bile ağladım. Bu arada kitaptan bahsederken dediğim gibi bence o
yaşanan aşk acısını çok iyi aktaran bir kitap bu. Dizinin de ondan aşağı kalır tarafı yok. Dizi de bence karşılıksız aşkı, en yakın arkadaşa duyulan ve itiraf edilemeyen o acı veren aşkı çok iyi yansıtıyor. Eğer Gun Atapan'ı seviyorsanız ve bu diziyi izleyecekseniz sizi çok zorlu zamanlar bekliyor. Çünkü yine yönetmenin yaptığı açıklamaya göre bir röportajda Gun 29 farklı Q olarak çekildi dizi. Bu 29 Q'nun 28'inde ağlamış. Yani kendisini bol bol ağlarken göreceğiz. Ben artık izlerken kurban olduğum ağlama artık, yeter artık diye izliyorum. Böyle hani gidip TV'de gözyaşlarını silesim geliyor. Bu açıdan insanların Kayı'dan nefret etmesi normal ama dediğim gibi biraz sabırlı olun. Ona karşı düşünceleriniz de değişebilir bence zamanla. Dizide en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Bu dizide sinemaya olan tutku, sinemaya olan sevgi çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Dizi buram buram sinema sevgisi kokuyor. Şimdi J.T. Rain kitaplarında, J.T. Rain hanımefendinin yazdığı kitaplarda, Theory of Love'ı okudum ben ama diğerlerinde de öyleymiş. Farklı filmler, filmlerin hep bahsi geçermiş. Theory of Love da öyleydi. Sonuçta zaten sinema bölümünde okuyorlar. Filmler onların hayatının ayrılmaz bir parçası. Dizide bence bunu çok daha iyi yansıtmışlar. Yönetmen X yaptığı açıklamada her bölümün bir filmden, her bölümün isminin bir filmden alıntı olacağını söylemişti. Şu ana dek yayınlanan 2 bölüm, birincisi Best Friends yani Dear the Kanda, ikincisi de Love Actually idi. İlki bir Tayland filmi, diğeri ise klasik bildiğimiz romantik komedi Love Actually'den geliyor. Bu arada bölümlerin posterleri de aynı bu filmlerde olduğu gibi oluyor. Yönetmen X demişti zaten en başında, her bölümde bir film, her bölümün ismi bir filmden gelecek ve her bölümde başka filmlere göndermeleri olacak diye. Bir sürü filme gönderme var. İlk bölümde tam 12-13 filme gönderme varmış. İkinci bölümdeki rakamı tam olarak bilmesem de yine bir sürü filme gönderme vardı ki zaten 2-3 tane sahneyi direkt o filmlerden alarak çekmişler. Third'ın Kayı'ya aşkını itiraf etmek için düşündüğü yöntemler bir sürü filmden alıntıydı ki bunların arasında 10 Things I Hate About You var. Özellikle bu sahneye bayıldım. Yakın zamanda izledim. Bu filmi ikinci defa izledim. 10 Things I Hate About You'daki o confession sahnesi ile Theory of Love'daki confession sahnesi, daha doğrusu onun hayalinin sahnesi birebir aynı olmuş. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben de zaten sinemaya karşı derin bir sevgi duyan bir insanım. Hal böyle olunca bu dizide bundan bu kadar çok bahsediliyor olması, küçük küçük detaylar olması, sürekli etrafımızda bir film afişi var, filmlerden alıntılar var, filmlerden sahneler var. Tüm bu ayrıntılar benim diziye dair asıl hoşuma giden şeyler oldu. Bu arada ben de eşimle üniversitedeyken sinema kulübünde tanıştığım için benim hayatımda da böyle romantik bir tarafı var sanırım sinemanın. Belki de o yüzden bu kadar hoşuma gitmiş de olabilir. Ne dedik? Theory of Love GMM25 kanalında cumartesi akşamları yayınlıyor. Türkiye saatiyle 17.25'te. Yayınlandıktan hemen sonra YouTube'a yükleniyor. Şu ana dek 2 bölümü yayınlandı. Sanırım Ağustos sonuna kadar, yani önümüzdeki 10 hafta boyunca devam edecek. Sanırım değil, öyle. Artı bir de special bölüm var, bakalım. Bu arada bunu da ekleyeyim. Özel bölümü J.T. Rain'in yazdığı söyleniyor. Off yaptığı bir röportajda demişti. Eğer reytingler iyi olursa yayınlayacağız bu bölümü demişti. Ama şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla reytinglerden çok emin olmamakla beraber diziye dair eleştiriler çok olumlu. Dolayısıyla bu bölümün de yayınlanacağını düşünüyorum ben. Evet, Theory of Love'a dair benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Spoiler vermeden diziden bahsetmek istedim biraz. Ofgan'ı neden sevdiğimden de biraz bahsettim.
Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa, hakkında konuşmamı istediğiniz bir konu varsa, Tayyip dizileri üzerinde olabilir, Ofgan'la alakalı olabilir, Theory of Love'la alakalı olabilir. Lütfen bana yorum bırakın. Bunları değerlendiriyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer beğendiyseniz bu videoyu lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ve kanalıma abone olun. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.